Baba, senin başkalarına duyduğun güvensizlik, benim kendime duyduğum güvensizliğin yanında hiç kalır. İşte beni böyle yetiştirdin. İlişkimizin açıklamasına yeni malzemeler katan bu suçlamayı haklı bulduğumu inkar etmiyorum. Franz Kafka'nın Babaya mektubundaki bu sözler yıllardır yazmak istediğim mektuba başlamama vesile oldu. Sözlerime Kafka gibi sevgili baba diye başlamayı ne çok isterdim. Lakin ben Frans gibi sözlerimin sakinliğini hala bulmuş değilim. Bulacağımı da hiç sanmıyorum. Gerçi bulsam da karşımda bunu kabul edecek kimse yok. Evet, yok. Baba kelimesini söylerken kendine kızan birinin sevgili baba yazabileceğini de sanmıyorum. Yazdıklarımı düşünüyorum. Sesimi duyurmak için yazdığım onca kelimeyi sadece koskoca bir hiç görüyorum. Belki de hiç olan benimdir. Duygularını, yaşadıklarını bastırmak için aldığı ilaçlarla yok olan bir yazar olduğumu duyumsayan ben. Anne özlemini yazdığım romanlarda yaşadım. Yaşıyorum ve yaşamak için yazmaya devam edeceğim. Ama baba özlemini yaşadığımı hissetmediğim için bu özlemi yarattığım karakterlere yükleyemiyorum. Bana yabancı olan bu baba kelimesini her söylediğimde içimde bir sıkıntı başlıyor. Korkmaya başlıyorum. Kalbimin tüm sesleri susuyor. Sadece sıkışmışlık içindeki atışının gürültüsünü duyuyorum. Ellerim titriyor. Ayaklarımın bağı çözüldü. Sözünün gerçekliğini yaşıyorum. Enerjim tükeniyor. Gözlerim boşluğa düşüyor. En kötüsü sıkışıyorum. Bu sıkışmışlık bendeki tabut korkusunu tetikliyor. Ve Tanrı'nın var olmasından korkmaya başlıyorum. Tanrı varsa ruhumuz da vardır. Ya o toprağın altında ruhum bedenime sıkışır ve orada kalırsa, hareket edemezsem, işte en büyük psikolojik işkencemle karşı karşıyayım. Yıllarca gittiğim doktorlara dahi söyleyemediğim sorunumu sonunda söylüyorum. Ben orada kalamam. Orada sıkışırsam ellerimi hareket ettiremeyeceğim için kaşınamam. Kaşınamazsam çıldırırım. Korkuyorum baba, hem de çok fazla korkuyorum. En büyük korkum olan sıkışmışlıktan daha fazla korkuyorum onu yaşayabilme ihtimalinden. Tek bir keşkem var. Bir babam olsaydı, sarhoş olsaydı, beni her gün dövseydi. Fakir olsaydı, aç kalsaydım. Veya beni organ mafyasına satacak kadar şerefsiz olsaydı. Olsaydı da beni bu dünyada yalnız yaşamaya mahkum etmeseydi. Kendine güvensizliğini bana aşılayan ve tutması için karantina altında yaşatarak büyüten sen olmasaydın. Satranç kitabını anlatırken beni çarmıha gerin ama psikolojik işkence yapmayın diyebileceğiniz şekilde anlatıyorum. Kitap karakteri adamı alıyorlar, en lüks otelin camları kapalı bir odasına yerleştiriyorlar. Orada yaşıyor. İşte sen bana bunu yaptın baba. Kanatların o kadar büyüklerdi ki güneşi görmem çok uzun zamanımı aldı. Ve onları üzerime örttün. Orada yaşayınca güvende olduğumu gösterdin. Lakin sen benden önce ölürsen nasıl yaşayacağımı öğretmedin. Ama ben aptal olmayı çok diledim. Fakat aptal değilim. Bu gerçekle yüzleşmeye başladığımda sorguladım. Ve şu sonuca vardım. Aramıza kapanması mümkün olmayan mesafelerde yaşıyoruz. O kadar uzaktayken bile beni insanlar içinde yalnız bırakmayı başarıyoruz. Mektubun başında yazdığımı bilmiyorum. Fakat bu yazı bitene kadar geri dönmeyeceğim. Çünkü baştan okursam silerim ve bu mektup başka bahara kalır. Yazmaya başlamadan önce ilk cümle olarak yalnız öleceğim. Belki cenazeme yüz binlerce kişi gelecek ama ben yalnız öleceğim. Yazmayı planlamıştım. Gelecekle ilgili bildiğim tek gerçek bu. Sen olmayacaksın. Ailem olmayacak. Senin sayende çekirdek ailem bile olmayacak. Şimdi burada sebeplerini yazsam anlamayacaksın. Bu nedenle yazmıyorum. Aslında anlamayacaksın kelimesini yanlış kullandım. Özür dilerim. Sen yaptıklarını bilerek yapıyorsun. Yaptıklarının sonucunun bana neler yaşattığını çok iyi biliyorsun. Ve en kötüsü bundan mutluluk duyuyorsun. Çünkü sen beni hiçbir zaman sevmedin. Her vakit seviyormuş gibi yaptın. Lakin
sevmedin. Bunu biliyorum çünkü bana bakarken gözlerin bir kere bile parlamadı. Gözlerin parlayarak bakmasının, bakılmanın nasıl bir ışık saçtığını biliyorum. İşte senden bana bu kaldı. Duygusuz, ışıksız bakmak. Çocuklarıma bakarak onların yolunu aydınlatmak istiyorum. Başaramıyorum. Onların mutlu yaşayabilmeleri için geleceklerini kuruyorum. Ama onların yüreğini ısıtacak bakışı veremiyorum. Veremeyeceğim. Baba kelimesini söylediğimde istediklerimi yazdığımı anlatıyorum. İşte o duygular bu kelimelerin ileriye gitmesini zorlaştırıyor. Özellikle baba kelimesini yazmamaya çalıştığım halde duygularım bu mektubu yazmamı engellemeye çalışıyor. Yazamasam da ekranda benden nefret eden o bakışlarım var. Olsun. Bu mektup bittiğinde seni gömeceğim. İzin verseler ağaçtan bir dağ yapar, bedenini yakarım. Küllerini ıssızlığa savururum. Çünkü ben yalnız öleceğim, senin de yalnız öldüğünü ve yalnızlıkta unutulacağını sana anımsatmak için az önce dediklerimi yaparım. Lakin izin vermeyecekler. Olsun. Üstüne toprak atarken ölen duygularımı yeniden var etmek için ağlamak isterim. Uzun zamandır ağlayamıyorum. Ağlayamayan insanın yaşayan bir ölü olduğunu biliyorum. Bu nedenden ağlamak isterim. Bir daha o mezarın başına gelmeyeceğimi de biliyorum. Bilirsem seni affetmek isteyeceğim. Belki de affedeceğim. Sen mezarında bile seni affettiğim için beni bir kere daha yıkacaksın. Nasıl yaparsın bilmiyorum ama yaparsın. Senin tek bir isteğin var. Yaşayamadığın insani duyguları benim de yaşamamam. Tek olmadığını bilmek sana yaşam kaynağı oluyor. Geride ne bıraktığını önemsemiyorsun. Önemsemenin ne olduğunu da asla bilemeyeceksin. Sigarayı bıraktım. İçki içmiyorum. Bu bende senden daha fazla eksiklik yaratıyor. İçki sofrasında fazlasıyla sigara içerdim. Masadan kalkıp yatağıma gittiğim vakit de seni unuturdum. Göğüs kafesimin şişkinliği senin bende yarattığından değil de sigara dumanından olurdu. İşte tek sevdiğim vakitler onlardı. Ve şimdi o anları da yaşayamıyorum. Ama daha iyisini bulacağımı biliyorum. İnsanı daha hızlı öldüren otlar var. Bu aklımdan çıkmıyor. Bir şekilde seni unutmalıyım. Sen yaşamadın, yaşamıyorsun, yaşamayacaksın. Bu gerçeği öğrenmen gerek. En azından hissetmen lazım. Bundan sonra yazdıklarım anlamsızlaşabilir. İlk defa zoraki yazıyorum. Hayal etmeden, yazdıklarımı yaşamadan kaleme döküyorum. Yaşadıklarımı bile hayal edemeyecek duruma getirdin beni. Sana tek bir sorun var. Bu sorunun cevabı ne olursa olsun şunu bil, aramızdaki mesafenin açılmasından başka hareketi olmayacak. Mutlu musun? Ben mutlu değilim. Bunu özellikle belirtmeliyim. Senden uzakta olduğum için değil, sen öldüğün için. Sadece farkında değilsin. Ölüler geri gelemez. İşin kötüsü ben de öldüm. Hele ki iki ölü karşılıklı konuşamaz. Benim mutsuzluğum, mutlu olmanın nasıl bir duygu olduğunu unutmuş bir kişi olarak öleceğimi bilmemden. Eğer bu yazdıklarımı okursan yine bir bok beceremediğimi söyleyeceğini biliyorum. Ben doğru da yapsam ben yaptığım için yanlıştır. Bak bir şey öğrenmişim. Kendimin kocaman bir hiç olduğunu. İlk defa doğru yaptım. Ne kadar aptalım değil mi? Benim yaptığım yanlıştır. Ama bu kelimeler içinde isyan bulamayacaksın. Sana karşı öfkemi kusmayacağım. Çünkü sen o zaman mutlu olursun. Başaramadığımı görerek mutlu olursun. Seni asla mutlu etmeyeceğim. Sen demiştin ki keşke çakal olsaydın, pavyonda para yeseydin, uyuşturucu içseydin de yazı yazmasaydın. Ben yazacağım, sen mutsuz olacaksın. Yazdıklarım Frans gibi edebi olmadı biliyorum. Olamaz da. Olsun. Bir şeye dikkat ettim mi diyeceğim ama kelimelerimi boşa sarf etmiş olacağım. Ben açıklayayım. Frans bana yakın, Kafka sana. Ben Stephen'ım, sen ise Zweig. Sana neden yazarlardan bahsettiğimi söyleyeyim. Ben kocaman bir hiçim, onlarsa hiçlikten var olmayı bilenler. Ben var olmayı bilemeyeceğim. Hiç öğrenemeyeceğim.
Fransa'nın ezilmişliğini, Stephen'ın korkaklığını yaşıyorum. Her geçen vakitte insanlardan uzaklaşıyorum, korkularımla ölüme yaklaşıyorum. Bu zaman hangi enerji kırılmasıyla bitecek bilmiyorum. Lakin tek bildiğim, daha önce de yazdığım gibi yalnız ölecek olmam. Belki bu ay batımında, belki de yarınki güneş doğumunda veya bir kazada, bilmiyorum. Ben kararlarımın arkasında durmayı öğrendim. Lakin içimdeki ben öldükten sonra. Fakat bunun için sana teşekkür etmeliyim. Ben Efsun Tanrı olarak öleceğim. Senin evladın olarak değil. Yeter, sıkıldım. Yarım bırakmalıyım. Ama daha yarıya gelmedim. Bu mektubu da yarım bırakmayacağım. Çünkü ben hiçbir işi tam yapamadım. Değil mi? Evet, öyle oldu. Aslında tamamadığım işleri de sen yarım gördün. Doğrularımı yanlış gördüğün gibi. Benim tam yaptığım tek doğru iş hikayelerim oldu. Onlar da yarım kaldı. Ya da yarım bir yazarın tamıydı. Bunu dahi çözemiyorum. Baba, sen haklıydın. Bak, bir mektubu yazmayı bile beceremiyorum. Biraz yeteneğim olsa burada seninle hiç yapmadığımız konuşmayı yapabilirdim. Veya yaşayamadıklarımızı yaşayabilirdim. Belki gerçek senle olmazdı ama hayalimde bir baba yaratabilirdim. Hiç içten bana sarılmayan babam bana sarılırdı. Onun güvenini hisseder, dünyayı değiştirebilirdim. Evet, bunu yapabilirdim. Ama içimden gelmiyor. Seninle neşeli bir yemek masasında oturma düşüncesi bile beni korkutuyor. Bir baba hayali bile benim üşümeme neden oluyor. Ben artık üşümek istemiyorum. Kendime hayali arkadaşlar yaratabilirim. Kardeş yaratabilirim. Hatta bir anne, bir çocuk, bir eş ya da yeni bir insanlık yaratabilirim. Lakin bir baba yaratamıyorum. Ya o da sana benzerse? Her zaman yaptığım hatayı tekrar yaparsam? En mutlu olduğum anda senin nefret dolu o bakışlarını atarsa? Kaldıramam. Bir daha ayağa kalkamam. Ayağa kalkamamak tüm evrenlerde öldürür. Tanrı var olsa da, yok olsa da bu dünya denen evrende ölmek sorun değil ama diğer evrenlerde ölmek son anımda canımı yakar. Dünya denen evren sözlerini kullandım. Benim diğer yazdıklarımı okusaydın çelişkimi anlardın. Evrenlere, Tanrı'ya bakış açımı anlardın. Veya bir sefer ne olur be baba, karşına alsaydın bir sefer hikayelerimden birini anlatmamı isteseydin ne olurdu be baba? Bir kere ne istediğimi sorsaydın. Beni bu evrene getirirken sormadın. Eyvallah. Ama dünyaya geldikten sonra sorabilirdin. Sormadın. Bugünden sonra sorsan da değişen hiçbir şey olmaz. Karşılıklı otursak bile benim sandalyem de senin sandalyen de boş olur. Büyük için evladı kocaman hiç. Hiçlik görünmez. Hissedilir. Bak, söylemeyi unuttum. Benden hissetme yeteneğimi çalamadın. Özellikle çalamadın kelimesini kullanıyorum çünkü sen benden beni çaldın. Sen bir hırsızsın. Hayat çalan, aciz bir hırsız. Yine öfkeme yenildim. Bir yere yazmıştım sakin olacağım diye ama yine beceriksiz biri olduğum için yapamadım. Sana olan öfkemi yazdım. Olsun. Sen bunları okumayacağına göre sıkıntı yok. Sohbet demiştim. Seninle sohbet etsem peygamberler üstüne konuşmak isterim. Çünkü hepsinin bir günahı vardı. Baba, yani Tanrı onları affetti ve cennetine aldı. Sana bunları anlatırdım. Adem peygamberi, İbrahim peygamberi, Musa peygamberi ve nicelerini anlatırdım. Evlerine giderken nasıl huzurlu olduklarını anlatırdım. Baba demenin aslında huzur getiren bir kelime olması gerektiğini anlatırdım. Sen dinlemek isteseydin saatlerce bıkmadan, usanmadan anlatırdım. Belki bu senin için değil de benim kendimi bulmam için olurdu. Ve senden ben babayım demeni beklerdim. Ama sen yok olacağız korkularını söylerdin.
Hani demiştim ya hayallerimde bile baba figürü yaratamayacağım diye. İşte bu nedenden benliğimi o kadar yok ettim ki içimden ne sen ne de bir baba çıkıyor. Biraz yüzleşelim mi? Ben kendimle zaman zaman yüzleşiyorum. Hadi şimdi yüzleşelim. Eteğimizdeki taşları dökelim. Yeter taşıdığımız. Aynadan başlayalım. Ben aynaya baktığımda karanlık görüyorum. Gecenin içinde yine de o karanlığı görüyorum. Benim karanlığım siyahı bana özel. Kimse göremese de bana özel bir renk var. Bu özelliğin içinde duygusuzluk var. Sana benzeme hususunda çekingelerim var. Yaşadıklarımı yaşatma endişesi var. Bedenine sıkışmış kişilikler var. Kaçıp gitmek isteyen ama gidemeyen ve savaşmaya mecbur kalınmışlıklar var. Ne olduğunu bilmediğim bir özlemim de var. Var da var. Sende ne var? Umurumda değil. Umurumda değil diye haykırmak istiyorum. Bazen de haykırıyorum. Umurumda değil. Sana da haykırıyorum. Umurumda değil. Umurumda değil. Yüzü nasıldı? Umurunda değilse git diyorsun. Sormuyorsun. Duyacaklarının yükü altında ezilmemek için sormuyorsun. Soramıyorsun, sormayacaksın. Canın sağ olsun. Lakin benden uzakta. Yalnızlığımda beni terk etti. O yüzden haykırıyorum. Umrumda değil, umrumda değil. Lakin bunları yazarken çalışma masamın küçüklüğünden kolum boşlukta ağrımaya başladı. Bense gülümsüyorum. Ağrıları ben seçtim. İşte bundan umurumda değil. Benim için alınmış bir kahve bardağım yok. Elimde kağıttan basit bir bardak var. İçindeki kahve ucuz olsun. Benim yolum kendi yolum. İşte bundan umurumda değil. Ha bunlar basit. Daha büyükleri var. Mesela çocuklarım. Onları elimden alma çabam var ya. İşte o da umurumda değil. Bugün alsan yarın olacak. Onlar okuyacak, merak edecek. Yazdıklarımla beni tanıyacak ve ertesi gün olacak. İşte o gün onlar bende olacak. Belki geç olacak ama en azından fikirleri özgür olacak. Güdümlü insan olmayacaklar. Yollarını kendileri çizecek. Acı çekecekler ama seçimlerini kendileri yapacaklar. İşte bundan umurumda değil. O vakit sen ne yapacaksın? Veda yaklaşıyor. Az sonra vedalaşacağız. Bu veda yeni bir başlangıç olmayacak. Bir bitiş. Yok, bitiş de olmayacak. Koskoca boşluk olacak. Ben boşluğa sığmayacağım. Yetmeyecek ne yazarsam yazayım. Vedadan önce yarım kalacağım. Yazamadığım için yarım kalacağım. Duygularımı anlatmaya yetmeyen edebiyattan dolayı yarım kalacağım. Tüm mektubu büyük harflerle yazsam sesim çıkmadığı için yarım kalacağım. Bu yarım kalma yalnızlığımı da yarım bırakacak. Yarım kalan yalnızlığımda yarım kalacağım. Ölümüm de yarım kalacak. Sen bana ne yaptın biliyor musun baba? Sen beni yarım bıraktın. İnsanlar öleceği tarihi bilse dünya çekilmez olur derler ya. Bu bana ters. Ben bilmek isterdim. Ne yapardım? Sigaraya başlardım. Tek yapacağım bu olurdu. Bu işi tam yapıyorum. Eksiksiz, hatasız, kusursuz, mükemmel. Ben çok güzel sigara içiyorum. Sigarayı dudaklarımın arasına aldığımda bir güç geliyor bana. Sanki dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü insanı gibi hissediyorum kendimi. Hele elimde kibrit varsa havam değişiyor. Benden daha memnunu ve daha kaygısız kalmıyor. Kibrit çöpünün çıkardığı ses tüm sesleri bastırıyor. Kokusu tüm kokuları örtüyor. Sigaranın ateşiyle ilk buluştuğunda çıkardığı ışık güneşten daha güçlü oluyor. Çektiğim dumanı yutarken benden uzun yaşayan kimse kalmıyor. Dumanı üflerken cennette oluyorum. Bak işte ben sigarayı kadın gibi içiyorum. Ölüme saatler kala yüksek bir yere oturur sigara içerdim. Kimseyle vedalaşmazdım. Sigaramı içerdim ve yaşayamadığım huzuru yaşardım. Ağlardım. Hem de çok ağlardım. Yalan değil. Ömrüm boyu adam gibi ağlayamadığımı ağladım. Yarım kalacak hikayelerimi ağlardım. Ama inan öleceğim için ağlamazdım. Hani 2'de 1 mesafeler kapanmaz, daha da açılır diye yazıyorum ya. Nedenini hatırladım. Bu sana yazdığım 2. mektup. İlki tam olarak sana değildi. Senin ardından yazılan mektuptu. O zamanlar biraz daha sertti kalemim. Sen onu da okumamışsındır. Bunu da okumayacaksın.
Ama onu da araya sıkıştırmak istiyorum. Misafirim vardı. İçten bir muhabbet devam ediyordu. Babamın ölüm haberini aldığım zaman. Sadece dinledim telefonun öbür ucundan gelen sesi. Uzun uzun anlattı babamın yıllardır nasıl yavaş yavaş öldüğünü. Artık bitmişti. Bu son ölümüydü. Uzun, acılı bir yol olsa da benim için bitmişti. Telefonu kapattım, yerimden de ayağa kalkmadım. Sohbet etmeye devam etmek istiyordum. Aslında insanın bu durumda üzülmesi gerekirdi. O hisler bende yoktu. Yüreğimin o kısmı boştu. Meğerse hiç dolmamıştı. O nedenle içi boş küpü ne kadar çalmasam da içinde dalga olmaz mantığıyla yüreğimle küp aynı olmuştu. Tek kaldığımda ceketimin iç cebinden viski matarımı çıkardım. Büyük bir yudum aldım. Yaktı boğazımdan başlayarak aşağı doğru. Yüreğimin etrafı büyük kütüklerle çevrilmiş ve ateşe verilmişti. Yanıyordu yüreğim ama dumanı yoktu. Duman da lazımdı. Yaktığım sigaradan derin bir nefes aldım. Tüm dumanı çektim yüreğime. Çektim ki ateşle bir olsun diye. Sonra yavaşça dışarı üflerken ateşin dumanını yüreğimin boş olan kısmının yanında dolu olduğunu sandığım kısımda yanmıştı. Ama ben yıllar sonra anlayacaktım nasıl. Akşama kadar oturdum koltukta. Hiçbir iş yapmadım. Hava kararınca sakince kalktım yerimden eve gittim. Yatağıma yatarken aslında hiç olmamış babamı gömmenin huzuruyla derin bir uykuya daldım. İşte değişmeyen yaşamım. Bundan dolayı mesafeleri daha fazla açıyorum. Açmaya da devam edeceğim. Bu mektubu yazmaya başlamadan önce bir türkü dinlemeye başladım. Babamın şarkısı. Kerem Kekeç. Aslında ismi Babamın Türküsü Oğul. Ancak bir diziden sonra ismi değişti. İşte orada baba oğlunu vuruyor. Bir keşkem var demiştim ya. Bu da ona ek olan keşkelerim. Benim babam da onun gibi olsaydı. Baştan beni terk etseydi, onun yüzünden gerçek çileyi çekseydim. Sonunda beni vursaydı. Dağın başında isimsiz bir mezara gömseydi. Gömseydi de bir sefer gerçek anlamda bir sefer benim için bir damla gözyaşı dökseydi. Yeterdi be. Artık sonlandırmalıyım, bitirmeliyim. Kelimelerim ağırlaşmaya başlayacak. Gömdüğüm acılarım gün yüzüne çıkacak. İntikam diyecek. Bunlar olmayacak. Olmadan sona gelmeliyim. Savaşmaları sevmem ama yapmalıyım. Elveda baba demeliyim. Belki de bilinmeyen bir kadının mektubu gibi yazmalıyım. Sondan sonra yazan, yazar gibi artık hiçbir şeyin öneminin olmadığını bildiğin anda yaşadığım hissizlik gibi yazmalıyım. Gerçi onunki yabancı birineydi ama çok aşıktı. Diğer karakter de yazardı. O yazar yavşağın tekiydi. Yine de bilinmeyen kadın sakindi. Bittiğini biliyordu. Yazar R'nin mektubunu okuduğunda kendisinin ölmüş olacağını bildiği sakinlikle yazmak istiyor. Acele etmeden, yavaş ve içten, akıl süzgecinden geçmiş şekilde. Olmaz değil mi? Olmaz. Acele etmemiz gerek. Alacağımız önemli kararları bile saniyeler içinde vermeliyiz. Sen böyle gördün ve sen gördüysen doğrudur. İlahi ışıktan daha gerçektir. Düşünmeden, arkandan koşanlardan kaçarmış gibi hızlı yazmalıyım. Bak, senin bir hatanı senin bana öğretmediğin şekilde sana söyledim. Ne güzel bir duygu. Kendi çabanla öğrenmek ve onun doğru olduğunu bilmek. İçimdeki huzursuzluk kayboldu. Şu an bu kelimeleri yazarken ilk defa çaresiz değilim. Umudun düşmanı çaresizlik. Aslında ne kadar kolaymış. Gözümün önünde duruyormuş. Her gün kullandığım kelimelerin gücünü görememek. Gülüyorum. İçten, endişe etmeden gülüyorum. Çok sürmeyecek. En azından unuttuğum gülmeyi hatırladım. Bir söyleşi demiştim. Kafayı yememek için yazıyorum diye. Şimdi yazdım ve rahatladım. Sanki şu an sana değil de insanlara yazıyorum. Senin yokluğun beni var ediyor. Belki de bu hastalığımın nedeni sensin. Bilemiyorum. Bilemediklerim arasında güneş doğarken oturduğum kaldırım kenarında düşündüklerim de var. Aslında düşündüklerim değil, tek isteğim olan gitmek. Uzaklara tek başına kalabileceğim bir zaman dilimine veya bir yere. O zamanlar yazmıyordum. Yazdıklarımı sakladığım vakitlerdi. Kalabalık bir aileydik.
Lakin ben bugünlerimi istiyordum. Bak, bildiğim yahut hayal ettiğim ve başardığım bir iş daha var. Burası benim için başarı olsa da bu başarı senin. Bir çocuğun nefes aldığı sürece sadece kaçmaya hayretmesi babasının başarısıdır. Dediklerim, yazdıklarım fazlasıyla karışıktır. Bazen ben bile anlamakta zorlanıyorum. Kötü olansa insanların anlamasını bekliyorum. En büyük zaafım, anlayamadığımı insanların anlamasını beklemek. Belki gelecekte anlayacaklar. İsmim klasik olacak. Ne aptallık değil mi? Lakin üzülme. Senin böyle bir derdin yok. Asla ve asla anlaşılmak gibi bir derdin olmadı. Seni anlayan ve işleri bozan ben hariç. Sana bir gerçeği daha yazmak istiyorum. Biraz da haklı olduğum konuları konuşalım. Ben ilahi bir ışıktım. Tanrı da şalterimi indirdi. Beni sevmeyen tek sen değilsin. Bunu bilmen seni sevindirir. Ona çok dua ettim. Lakin baştan beni defolu yarattığı için yapacağı hiçbir şey yoktu. İade de almadı. Almıyor. Kaldım orada. Gidecek yerim de yok. Zaman dilimi de. Senin en büyük başarın ben. İstediğin şekilde yonttun ve tek bir şarkıyı saatlerce dinleyen ama tek kelimesini bile ezberleyemeyen bir kişiyi insanların içine saldın. Dünyaya dert yarattın. Kendinle gurur duy. Zaman dilimi diyorum. Bunu açıklama ihtiyacı duydum. Aptal olduğumu biliyorsun. Bu da onlardan biri. Benim zaman dilimim senin bildiğin yıl veya saat kavramından biraz farklı. Geçmişe veya geleceğe gitmek gibi değil. Şu an oturduğum ve yazdıklarımın bana verdiği acıları unutabildiğim bir ortama gidebilmek. Oradaki insanlarla gülerek sohbet edip bir an gerçek beni unutmak. Bahsettiğim an senin de bildiğin zaman terimi. Kendimi unutmak zaman dilimi değişikliği olarak geliyor bana. Yahu ben öyle algılıyorum. Delirmediğim için üzgünsün biliyorum. Eskiden olsa beni deli olarak anarlardı. Bu arada delirmenin çok kolay olmadığını öğrendim. Ama şimdiki vakitte deliliğin terimlerini arttırdılar. Ben bu terimlerden birkaçını taşıyorum. Lakin deli demiyorlar. Ben de o raporun verilmesini isterdim ama vermiyorlar. Konuşurken yaptığım bazı hareketler beden dili olarak adlandırılıyor. Bir anda sinirlenmem, geçmiş travmaların ortaya çıkması. Tabii bunların tıbbi terimleri var. Onlarla seni boğmak istemiyorum. Veya aşırı mutsuzluğumu takıntılarıma bağlıyorlar. Evet takıntılar. Aslında benim için önemli noktalar. Bunun üstüne konuşmak gerekiyor. Takıntılı insan olduğumu biliyorum. Bu arada kendim için insan kelimesini kullanıyorum ama bu sadece alışkanlık. Defolu ürün dediğimi sen anla. Ufak takıntılarım, eşyalarımın yerinin değişmesi, sabah kalktığımda konuşmak istememem. Buna uyandığım şekilde yazmalıyım ve benimle konuşan insanları kırmam. Yahut işlerin küçük ayrıntılarına takılmam gibi şeyler. Büyük takıntılarım ise yaşadıklarımı değiştirme isteği ve o zamanları şimdiyle bir araya getirme çabası. Lakin öğrendim. Zaman denen olguyu geçmiş, şimdiki veya gelecek kavramlarını uçlarından tutarak birleştiremiyorsun. Başararak iki kavramı aynı paralele getirsen dahi sen değişmiş oluyorsun. Buradaki sen, ben anlamında. Yani yine başaramamış oluyorsun. Bir sefer daha kaybetmenin hüsranını yaşayarak yeniden başlamak için ümit arıyorsun. Saçmalıklarla dolu bir yaşamdan anlatılmak istenenler saçmalıktan öteye gidemiyor. Değersiz taşlardan daha basit bir hayat sürüyorsan dışlanmak çok daha kolay oluyor. Buraya bir ki eki koymak isterdim, lakin cümle çok bozacak. İnsanların hayatlarına dokunduğunu hissettirmeden yapıyorsan anlaşılamıyorsun. İşte ki eki lazım. Gerçi böyle bir derdim de yok. Bunda yok kelimesine ciddiyim. Kendimi başkalarına karşı kanıtlamak gibi bir sorunum kalmadı. Başlarda vardı çünkü yaşamımda sen vardın. Ki böyle olmak zorundaydı. Şimdi ise sadece kendim biliyorum. Bu da bana yetiyor. Hatta bir zamanlar gösterme çabalarım içinde minik, kısa kelimesinin kullanılması gerektiğini biliyorum ama ben böyle tanımlamak istedim. Bir yazı yazmıştım. Gençler umut demek. Umut varsa gelecek var demek. Ben onlara inandım. Sizler de inanın demeyeceğim. Var olmanızı veya yok olmanızı sizlere bırakıyorum.
Biz var olmayı seçtik. Sadece bilmenizi istedim. Sözleriyle çıktığımız yolda ormanın derinliklerinde güneş görmeyen bir ağaç olabilirim. Sesim dağlarda yankılanamayacak kadar az olabilir. Belki ufak bir kıvılcım büyüyecek, yakacak, beni yok edecek. Olsun, ben tohumlarımı rüzgara savurdum. Bir gün en azından bir tohumum toprakla buluşacak. Bunu biliyorum. Filizlenecek, köklenecek ve büyüyecek. Belki kimse beni bilmeyecek. Olsun, önemli değil. Güneş beni görmediği, dağlar sesimi duymadığı için utanacak ya. Bu bana yeter. Ne saçmalık değil mi? Umut varsa gelecek vardır. Var olma. Sizin bilmenizi istedim. Derinliklerde ağaç. Tam bir kaos. Sessizliği, yanmak ve filizleri savurmak. Hele de onların büyüyeceğini hayal etmek. Ve hiç olduğunu bildiğin halde bana yeter cümlesini kullanma. Saçmalık değil mi? Evet, saçmalık. Defol da olsa insanın kendisini bilmesi güzel değil mi? Ki eki konusu geçti biraz önce, evet. Ki eki 3 farklı şekilde kullanılır. Ama ben ayrı yazılan, yani bağlaç olarak kullanılan şeklini seviyorum. Sanki beni tamamlıyor. Cümleyi tamamlayamadığında bir ki eki yaz, baştan toparlama imkanı olsun. Dilimize bir gün ben doğacağım için girmiş gibi geliyor. Kullanan diğer insanlar beni taklit ediyormuş gibi düşünüyorum. Ve mutlu olduğum minik minik anları, minik an, andan daha kısadır, yaşamamı sağlıyor. İçimdeki enerjiler, ateş taşlarının çıkardığı kıvılcımlar gibi, lakin onlardan daha ufak, çarpışıyor. Büyük patlama öncesi öncü kıvılcımlar onlar. Aslında bu konuya girmeyi hiç düşünmüyordum ama yeri geldi. Birkaç kelam etmek gerekir. Büyük patlamamı, yani bir evrende yeni bir yaşam oluşturmam olarak tanımlarsak yanlış olmaz. Benim yolumun sonu yok. Ben ölümsüzüm. Buradaki ölümsüzlük bedenle alakalı değil. Fikirlerle ve benimsediğim fikirlerle buraya tırnak açmak gereksinimi duyuyorum. Bence cennet, cehennem, araf denen evrenlere, terimlere gidecek kişiler iyi, kötü, arada kalan olarak üçe bölünüyorlar. Ama gözlemlerin sonucunda bana göre iyi, kötü olarak değil de fikirleri ve yaşam tarzları bakımından matematiğimizin yetmeyeceği bir sayıda sonsuz artı bir olarak düşünebiliriz. Cennet, cehennem, araf var. Belki de her insanın kendi evreni vardır. Büyük patlama diyordum. Benimki bir tane olup hala bitmiş değil. O anlattığım minik kıvılcımların çoğalmasıyla uzaklardan bakıldığında bir yanardağ patlamasından daha büyük görünen bir patlamadan bahsediyorum. Virüs gibi bölünerek çoğalmaktan bahsediyorum. Gereksiz oldu. İlk başta planladığım gibi bu konuya girmemem gerekirdi. Ama işte ben yapamam. Gerektiğini bildiğim halde yaptıktan sonra pişmanlık duygusu yaşıyorum. Bu benim alışkanlığım oldu. Alışkanlıklarım bunlar da ayrı bir konu. Keşke kelimesini kullanmadan tekrar başlama imkanım olsa nasıl yaşamak istediğim hakkında bir iki cümle yazmak istiyorum. Evet, bunlar hayal. Umut demiyorum çünkü hayal ve umut aynı yolun yolcusu değildir. Ve sen hayallerin saçmalık olduğunu bilen veya inanan bir kişisin. Ki keşke sen de benim bir kişi olduğumu görebilseydin. Olsun, yine de bunları anlatmak istiyorum. İlk olarak katil olmak isterdim. Kiralık katil. Kimi, neden öldürdüğümün sorumluluğunu almadan İnsanları bu çileli dünyadan kopararak onları huzura kavuşturmak isterdim. Öldürdüğüm insanların diğer evrenlerde daha huzurlu yaşamaları için dua etmeyi de ihmal etmezdim. Belki gecelerimi, burada kendi gecelerimi söylüyorum, onların ismini zikrederek geçirirdim. Ben isterdim. Ben öldükten sonra devamlı ismimi anan birisinin olmasını, işte bunun için katil olmak isterdim. Belki saçma gelecek ama ben isterdim. Cümle içindeki bazı ben kelimelerin tırnak yahut tire içine alıyorum. Bunun sebebi orada ben kelimesinin gereksizliği. Ama ben kullanmak istiyorum. İkinci olarak hırsız olmak isterdim. Lakin öyle yüz kızartıcı olandan değil,
Malını çaldığım kişiye bile helal olsun dedirtecek tarzda bir hırsız olmak isterdim. Aylarca, yıllarca planlayarak, ince ince işleyerek gerçekleştirilecek hırsızlıklardan bahsediyorum. Banka gibi yerler değil, para ile mutluluğu eş tutan kişilerin mallarını çalardım. En büyük mutluluğun huzurlu nefes almak olduğunu göstermek için. İnsanlardan nefret edenlerin mallarını çalardım. Yalnızlığın ilahi bir durum olduğunu göstermek için. Kendi ruhumu çalardım mesela. Bu öğrenmek için olmazdı. Yalnız yaşamımda acı çekmemek için olurdu. Ve kendime helal olsun derdim. İşte öyle bir hırsız olmak isterdim. Belki geç kaldım ama en güzel tarafım kafamda böyle yaşayabilmem. Yetkin denen karakter oldum, insanları öldürdüm. Öldürdüğüm insanların gözlerine baktım, baktım da ne oldu? Koca bir hiç. Çünkü insanları huzura kavuşturmak için öldürmedim, intikam için öldürdüm. Onlar hamile eşimi öldürmüştü. Onun için öldürdüm. Beceremedim, beceremiyorum, beceremeyeceğim. Huzurlu yaşamın hazzını hissedemedim. Hissedemiyorum, hissedemeyeceğim. Mesela trans kadın oldum, kendimi çarmıha gerdim. Mesih'in kendisi oldum. Baba, baba beni neden terk ettin diye sordum. O zaman anladım yalnızlığı. Tanrım diye seslendim. Sağımdakini cennete aldım, solumdakinin gözünü kuşlar oydu. O çarmıhta öldüm baba. Kimse yoktu, yalnızdım. Sağımdaki çarmıh da boştu, solumdaki de. İzleyen de yoktu. En kötüsü Tanrı da yoktu. O benden önce ölmüştü. Ölmeden önce yoldaşımızdı ama ölmüştü. Gerçekten yazmak istediklerimi yazamadıkça uzayan bir mektupta anlamsızlıklar da büyüyor. Değersizlikler yükseldikçe başım dönüyor. Kimse bilmiyor ama ben yüksekten korkuyorum. Gökdelenlere çıkıyorum lakin cesaretimden değil ha, aptallığımda. Baş ile son arasına giren kelimeler ne kadar çoğalsa da olmayacak. Bunu şimdi anladım. Yazmaya niyetlendiğim her zaman bir tire giriyor araya ve konu bölünüyor. Bölünüyor be baba. En azından bu yazdıklarım bana baba kelimesinin sıklığını kabullendirdi. Benim için çok sıradan bir kelime olduğunu gösterdi. Baba, baba, baba. Belki ileride sevgili baba diyerek de yazarım. Yazarım, ne olacak? Sevgili baba. Sözlerime başlamadan önce demek istediğim tek bir gerçek var. Basit kelimeleri süslemek ve yazmak üstüne ustayımdır. Bu seni yanıltmasın. Biraz daha yazmaya devam edersem bahsettiğim baba karakterini daha iyi yaratıp kelimeleri ince gibi dizmeye başlayacağım. Lakin bunu yapmayacağım. Burada yazanlar içimden geçenler değil ama en azından içimden taşanların kırıntıları ve tamamı gerçek. Bu şekilde bitecek. Gerçeklikten dışarıya çıkmayacağım. Hani başlarda hiçten, yani benden bahsetmiştim hatırlarsan. İşte o hiçi de yazdım ve oynadım. Burada yazanları eğer beni tanıyan biri okursa kurgu yaptığımı ve kocaman hiçim ben olduğumu anlamayacak. Ama seyirci ismi olmayan karakterin isminin hiç, buradaki H küçük, özel isim değil, olduğunu öğrenecek ve benim yönlendirmemle böyle olduğunu düşünecek. O çocuk şizofreni hastası, ben değilim. O arkadaşlarıyla konuşuyor. O sebeple hasta. Ben arkadaşlarıma yazıyorum. Bu nedenden ben saygı görüyorum. Ben normalim, o değil. O hasta, ben değilim. Ben sana dedim ıskalamam. Bu sözler kulağımda çalan Türk içerisinde duyulan dizi replikleri. Ben en çok kendi canımı yaksam da yaparım. Yaptım da. Abime yazmak daha mantıklı geliyor. Ama işte kural. Bazen uyumak gerekir. Yazacağım çok mektubum var. Ama sana yok. Son satırlarım bunlar. Bir halt anlatamadım ama olsun. Yazdım ve kendi kaderimi yönlendirdim. En azından içimdeki yapmadığım duygusunu yok ettim. Sen kabullenmesen de ben buradayım. Gitmiyorum, savaşıyorum. Daha çok hikayem var. Gerçi hepsi yarım kalacak. Benim özelliğim de yarım kalan hikayeler yazma başarımdır. Onları yazmalıyım. Kabil Tanrı ile savaşmak için cennete gidecek. Pekca neden ölmeli? Sevdiği için kardeşini öldüren keskin nişancı var. Var baba. Bir sen yoksun. Yok olan tek gerçek ben.
Ben bir ömrüm baba. Ömür bir ben. Nefretin bundan değil mi biliyorsun? Bundan dolayı değil, hiç sevmedim. Hiçbir zaman da sevmeyeceksin. Canın sağ olsun. Bu dünyada bir çocuğun başına gelebilecek en büyük acıyı yaşarken ben yalnızdım. Yalnızdı ölüm. Ben baba. Senin canın sağ olsun. Rabbim sana çok uzun ömür versin. Lakin benden uzakta. Elveda baba.